Ve sonunda delik kemer göründü. Buraya bir şans vermek gerekli. Bugünkü parkur çok hoşuma gitti. İnanılmaz güzel bir yol. Kayanın üstünden atlayıp dikenlerin arasından geçeceğim şimdi. Günaydın. Likya'daki 5. ve son günümü yine bu güzel terasta başlattım. Şimdi ev sahibi kahvaltı hazırlıyor. Kahvaltımı yaptıktan sonra yola koyulacağım. Bugün hedef Patara. Ancak Üzümlü'den Patara arası yaklaşık 24 kilometreymiş ve bunun bir kısmı da asfalt yolmuş. Pek keyifli değilmiş. O yüzden dizimde de bir problem olduğundan dolayı yolu biraz kısaltabilmek amacıyla Metin abi asfalt yoldan kurtaracak. Patikanın başladığı yere kadar araçla gideceğiz. Ondan sonra yürüyüşe geçeceğiz. Yaklaşık bir 4-5 saatlik bir yürüyüşümüz olacak. Orada Delikkemer, Gelemiş ve Patara'ya ulaşacağız. Bugün orada konaklayacağım. Yarın da artık İstanbul'a dönüş. Abi asfalt yoldan kurtardı. Akbel'i geçtik. Yolun tekrar patikaya bağlandığı bir noktasında bıraktı. Bir 4-5 saat yürürsün dedi. Ama en azından bu yol güzel bir yolmuş. Daha keyifliymiş. Şimdi Delikkemer'e doğru gidiyoruz. Oraları görmek istiyordum ben de zaten. Oralarda biraz gezeriz. Fotoğraf çekeriz. Daha sonra da Gelemiş'e doğru devam. Şöyle çok tatlı bir patikadan İlerliyoruz. Sağ tarafımızda manzaramız böyle. Araç yolu gidiyor aşağıda. Araçların sesini duyabiliyoruz. Burası biraz çalılık ve dikenli çalılar var. Biliyordum, bu yüzden özellikle yine uzun tayt ve uzun kollu bir üst tercih ettim. Şöyle biraz daha dar yerlerden geçiyoruz çünkü. Vücudumuzu çizme ihtimali yüksek. Ama takıldım. Çok keyifli bir yol. Asfalt yolu atlayıp enerjimi buraya sakladığıma memnunum. Dizimdeki ağrı da çünkü biraz kendini göstermeye başladı çantayı yüklenince. Çok zorlamadan yavaş yavaş ilerleyeceğim. Zaten bu yol genelde böyleymiş. Çok fazla zorlu değilmiş. Çok iniş çıkış yok dediler. Doğru olduğunu umarak devam ediyorum. Köyü şöyle yukarılarda kaldı. Araçla tabii buraları geçtik. Şu taraf Akbel. Buradan da Antalya Fethiye otoyolu geçiyor. O otoyolun kenarında bıraktı Metin abi. Sonra oradan tırmandık ve patikadan devam ediyoruz. Birkaç saatlik bir asfalt yolu pas geçmiş olduk. Buradan sonra 12 kilometre rahat bir yol. 4 saatte yürürsün dedi. Biraz dizimden dolayı yavaş yürüyorum ben. Böyle devam ediyoruz. Aşağısı Yeşilköy diye gösteriyor sanırım, yanlış anlamadıysam. Yine seraların yoğunlukta olduğu bir ova. Bu yol evet güzel aslında, patika, ama her yer şöyle çalılık. Yani buralara bir el atılması lazım gerçekten. Her yerimiz çiziliyor. Neyse ki uzun kıyafetler tercih ettim bugün, sıcağa rağmen. Ama her yerde çantam takıldığı, matım delik deşik olduğu, çok fazla zorluyor bu çalılıklar. Kimileri de dikenli, dikkat etmek gerekiyor. Umarım buralara bir el atıp bir toparlarlar bu yolu.
Az da değil çünkü. Benim 2 kilometre oldu. Ve daha birkaç kilometre sanırım bu şekilde devam edecek yol. O yüzden buraya gelirken şort veya kısa kollu tişörtler tercih etmenizi önermiyorum. Şort varsa da mutlaka tozluk kullanın. Yoksa bacaklar mahvoluyor. Sıkçalılık olan patika yol bitti. Mahvolduk ama gerçekten. Ve artık şurada, görünüyor mu bilmiyorum ama şurada artık deniz göründü yeniden. Delikkemere az kaldı demek oluyor bu. Şimdi güzel bir orman yolundan ilerliyoruz. Delikkemer'de kısa bir mola vereceğiz. Yola bakacağız. Sonra devam. Ve sonunda Delikkemer göründü. Bu bir süredir yanımızda bizi takip eden otoyol şöyle dönüyor. Dönüşünde de burada kemer devam ediyor. Şöyle. Çarpı koymuşlar. Yol buradan gitmiyor aslında. Şuradan devam ediyor sağdan. Ama tabii ki manzaraya bakmak ve biraz fotoğraf çekilmek için önce bir kemerin üstünden yürüyeceğiz. Kemerin üzerinden devam ederken şöyle bir boşluk var, yıkılmış burası. Buradan gitmiyor yol zaten. İşaretler de aşağıda. Oradan devam edeceğiz. Ama şu güzel manzarayı izlemek için bu uca kadar geldik. Mükemmel bir koya da bakıyor. Suyun rengini gerçekten tarif edemiyorum. Kamera muhtemelen algılamıyor ama cam gibi. Çok güzel. Burası çok güzel. Yani bu parkurun atlanmaması gereken bir noktası bence. Bazıları Karadere'den sonra Kaş Kalkan tarafına devam ediyor. Ama bence bu güzelliği kaçırıyorlar. Buraya bir şans vermek gerekli. Kemer'in yanından devam eden işaretli yoldan gelince altından geçtik. Şöyle geldik. Burada çok güzel bir kamp alanı var aslında. Düzlük. Burada kamp kurulabilir. Koya bakıyor. Burada da Kemer'in altında bir kapısı var. Delikkemer'den sonra patika yolu takip edip şuradaki asfalt yola çıktık. Biraz çok değil, birkaç dakika yürüdükten sonra tekrar şöyle bir su borusu geçiyor, göreceksiniz. Soldan patikaya bağlıyor. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir 600-700 metre sonra su kaynağı varmış. Haritada işaretledikleri eğer doğruysa su kaynağının orada mola vermeye karar verdim. Çünkü suyum oldukça az. Yemek falan yapamam onunla. Hem suları tazeleriz hem yemek yaparız. Hızlı bir şeyler atıştırıp sonra devam.
Biraz önce gösterdiğim seraların olduğu alan aşağıda kaldı. Şu dağda patikaları izleyerek Delikkemere ulaştık. Devam ediyoruz. Yol güzel bir yol. İşaretlemeleri düzgün. Herhangi bir tehlikesi yok. Bir tek Delikkemere gelene kadar oldukça sık çalılık vardı. Onun dışında bir sıkıntı yok. Bir de bizim yola başladığımız noktadan itibaren söyleyebiliyorum en azından. Akbel'i geçtikten sonra henüz bir su kaynağı görmedik. Delikkemer'den yaklaşık 1-1,5 kilometre sonra sanırım ilk su kaynağı. Eğer harita doğru gösteriyorsa ulaşınca da gösteririm zaten. Hello. Huh? İstanbul. Yes. Ve ilk su kaynağına ulaştık. Mola vermek için güzel bir nokta. Suyun kenarında bir yemek molası verdim. Barbunya, makarna ve yoğurttan oluşan menümü yiyip enerji toplayıp güzelce dinlenip şimdi devam ediyoruz. Biraz tırmanış var galiba şu anda. Devam ediyoruz. Yanlış yola girmişim. Şurada çarpı varmış. Görmedim. Düz devam ettim. Ama bir süre sonra işaretler kaybolunca geri döndüm. Şurada bir baba varmış. Şu aşağıda da işaret var. Ben bu yoldan geldim. Dönüş varmış burada yani. Artık bir zaman sonra yolu tanıyorsunuz. Koca koca kayalar var. Burada mutlaka işaret olurdu diye düşündüm. Ve geri döndüm. İyi de yapmışım. Çok ilerlemedim henüz. Şimdi geri dönüp alttaki izi takip ediyorum. Güzel bir patikadan ilerliyoruz şu anda. Bu yolda sıkça arı kovanları var. Metin abi uyarmıştı, dikkat et demişti. Eğer gelirlerse falan elinle savuşturmaya çalışma dedi. Biraz önce böyle bir iki tane arı yokladı. Hiç stilimi bozmadım, devam ettim. Sorun yaşamadım. Bazıları yaşamış çünkü duyduğumuza göre. Panik olmamak gerekiyor sadece. Patika yolda işaretler gayet iyi. Onları takip ederek rotayı buluyorsunuz ama bir yerden sonra yeni inşaatların yapıldığı bir alan var. Bir meydan gibi ve işaretler kaybolmuş. Büyük ihtimalle inşaat sırasında zarar vermişler. Elimdeki Wikiloc kaydıyla Maps.me'deki harita tutmuyordu birbiriyle. Ben yine de hislerime ve haritaya güvenerek ana yolu takip ettim. Ana yol dediğim de şu
toprak yol. Bu da bir şekilde ulaşıyor. Yer yer işaretler kayboluyor. Yer yer görünüyor. Yani doğru yoldan biz çok emin değilim. Varmış burada da işaretler de varmış. Baba var. Çok sık değil ama bu toprak yolu takip ettiğiniz zaman ulaşıyorsunuz. Dün yürüdüğümüz dağlar bunlar. Ova aşağıda kaldı, seraların olduğu. Toprak yolu takip ediyoruz şu anda. Gelemiş'e doğru gidiyor. Bugünkü parkur çok hoşuma gitti. Bunda belki de asfalt yolu hızlı geçmemizin ve artık son parkur olmasının etkisi de olabilir. Ama şu orman yolunu, şu güzel patikaları tadını çıkara çıkara yürüyorum şu anda. Eğer asfaltı geçmeseydik, doğrusu sabah ilk enerjimizi yerleşim yerlerinin içindeki asfalt yola harcayacaktık. Ve buraların belki de tadını çıkaramayacaktık. O yüzden verdiğim karardan hala memnunum. Ve imkanınız varsa size de öyle yapmanızı öneririm. Gelemiş'e sanıyorum 1 saatten az bir zaman kaldı. Haritada öyle gösteriyor. Gelemiş merkezi öyle gösteriyor ama açıkçası tam olarak gittiğimde ne yapacağımı bilmiyorum. Patara Antik Kenti'ni, sahili ve kum tepelerini gezme isteğim var tabii ki. Eğer girişte bir pansiyon bulursam, Metin abi bir yer önerdi. Orası uygun olursa çantamı bırakıp hafif bir çantayla rahat rahat antik kenti ve sahili gezmek ve sahilde vakit geçirmek istiyorum. Artık son gün güzel bir keyif yapmayı hak ettim. İnanılmaz güzel bir yol. Bu arada bugünkü parkurda çok fazla tırmanış ve iniş de yoktu. Yer yer ufak ufak vardı. Ama genel olarak düz ve rahat bir parkur. Ve çok güzel. Orman yolu bitti. Şimdi makilerin arasından devam ediyoruz. Biraz önce çeşmenin orada yemek yediğimizde bir Rus yürüyüşçüyle karşılaştık. Gelemiş'e inen yol çok dikenli, çok çalılık dedi. Bahsettiği yol sanırım burası. Kayalar falan yolu kapatmış. Üzerlerinden atlamak gerekiyor. Ama yarım saat kaldı. Patara'da göründü. Bunun gazıyla devam ediyorum. Erken gidip yerleşip orada gezmek istiyorum. Yol böyle. Kayanın üstünden atlayıp dikenlerin arasından geçeceğim şimdi. Hadi bakalım. Yol rahatladı. Yani galiba ne zaman böyle söylesem sonra başka bir şey çıkıyor. Şimdi burada sağa mı döneceğiz, sola mı? Bir haritaya bakmam lazım. Ya da işaret. Şu karşıda işaret varmış. Buradan devam ediyorum. Evet. Haritada görünen toprak yol bu olmalı. Artık düz bir yol var diye tahmin ediyorum. Ve toprak yol böyle bir yola çıkıyor. Köşede de tabela var. Patara'ya 1 kilometre kalmış. Geldiğimiz yer Delikkemer 10 kilometre geride kalmış. Şu an biraz garip hissediyorum. 5 gündür yürüyorum. Ve artık bu ilk etap için planladığım son günün sonuna geldim sayılır. Artık bitmek üzere. Bu yolculuk sol dizime ve sağ ayak parmaklarımdan bir tanesine mal oldu. Sağ ayağımda da işaret parmağım, tırnağım morardı. Biraz o yüzden son etapta hızımı kestim ama yine de mutluyum. Tabii günün ve daha doğrusu
Tüm bir haftanın değerlendirmesini daha detaylı yaparız. Şimdi gidip güneşi kaçırmadan plajın tadını çıkarmak istiyorum. Gelemiş'e girişte hemen böyle yeşil bir alanda kamping alanı var. Çeyrek kamping diye bungalov alanları da var. Burada kalmaya karar verdim. Odamda şöyle biraz dağıttım gelir gelmez. 3 kişilik aslında. Böyle bir ahşap bungalov. Banyosu da var. Kentine geldik. Kamping sahibi bizi aracıyla getirdi. Önce burayı gezeceğiz. Sonra da buradan kum tepelerine gideceğiz. Daha önce burayı ve sahili gezmiştim ama kum tepelerine gitmedim. Gün batımını orada izlemeyi planlıyoruz. Bugün şanslı günüm benim. Burası da meclis binası olarak kullanılan yapı. Yakın zamanda restore edilmiş. Arkasında da biraz önce gezdiğimiz tiyatro. En sevdiğim antik kentlerden bir tanesi. Her gelişimde böyle etkileniyorum. Biliyorsunuzdur, Likya'nın da başkenti, aynı zamanda bir liman kenti. Meclis yapısı ve tiyatro binası ayakta. Meclis binası restore edilmiş hatta yakın zamanda. Şu anda kapalı, içini gezemedik. Ama üstten bir baktık. Onun dışında kilise kalıntıları, ana caddenin kenarlarındaki sütunlar ayakta. Bir de burada daha sonra Güney Amerika yerlerine yaptırılan bir tane de gemi sergileniyor. Geçen sefer geldiğimde bu yoktu. Yeni getirilmiş. Merkeze geldik. Buradan şimdi gözlemelerimizi alacağız. Gün batımına karşı gözleme ve ayran yapacağız. Hatta artık haftayı bu kum tepelerindeki şu güzel gün batımıyla bitirdik. Çok güzel bir hafta oldu benim için. İyi ki geldim diyorum. İyi ki bu yolu kısmen de olsa yürüdüm. Bugün de Çeyrek Kamping'de arkadaş sağ olsun bize buradaki her yeri gezdirdi. En sonunda gün batımını kum tepelerinde yakaladık. Şimdi gidip artık tüm haftanın yorgunluğunu atacak bir duş alacağım. Artık hazırlanacağım. Yarın sabah İstanbul'a dönüş var. Daha sonra bu haftanın kritiğini de detaylıca yaparız. Ve benim Likya yolculuğumun ilk etabı artık resmi olarak bitti. Şu anda Patara Kavşağı'ndayım. Otobüs gelecek, beni buradan alacak. Yolculuğun başladığı yere, Dalaman'a gideceğim. Oradan da havalimanına ve tabii ki son durak İstanbul. Burada Çeyrek Kamping'de kaldım söylediğim gibi. Sağ olsunlar, çok ilgilendiler. Hem etrafı gezdirdiler hem de beni buraya bıraktılar. Buraya yolunuz düşerse bu doğa içinde hayvanlarla iç içe olan kampta Engin abinin güzel sohbetiyle siz de zaman geçirebilirsiniz. Şila da gelmiş.
bizi yolcu ediyor. Artık bir sonraki etapları ne zaman yürürüm bilmiyorum. Yeniden başka yollarda görüşmek üzere.